Herkese merhabalar. Evet sayın takipçilerim, sizlere yine güzel bir video hazırladım. Tabi bu arada öncesinde kanalıma abone olup beğeniler gönderen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi destekleriniz var. Bu desteklerin sayesinde daha fazla insana sanatımız, işlerimiz onların karşısına çıkartılıyor. Tabii yine de ufak tefek desteklerinizi esirgemeyin. Bu aşağıda görmüş bölümden abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımızı izledikçe beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Böylelikle bizler de sizlere daha fazla nasıl türde bir şeyler istiyorsunuz anlayıp o yönde, o eğilimde videolar çekip hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bugünkü videomuz açıklığı çok büyük olan, sarışın, ince telli, artık saçı neredeyse kalmamış dediğimiz bir durumda olan kişinin sonucu. Hadi yaklaş bakalım. Öncesinde ki görselleri şöyle yakından bakarak analiz edelim. Ön hat gitmiş zaten. Burada altın oranlı pırlanta tasarım dediğimiz kişiye özgü bir sanatsal ön hat tasarımı çıkıyor. Ona göre de başlangıç noktamızı belirliyoruz. Orta bölümde çok az bir saçımız var. Tepe ise sıfırlanmış artık. Çok geniş bir kafa olduğu için biz dedik ki bu bölüme yapalım. Geri kalan kısmı da bir yıl sonra yapalım. Şimdi aradan bir yıl geçti. Bu bölümün saçlanmış halini göreceksiniz. En çok merak ediliyor. Hocam benim saçım diğer iyi saçlar olan kişiler gibi değil. Zayıf, ince telli, sarışının ne yapabiliriz? Ona örnek var mı? Hep şahşalı, çok iyi saçları gösterecek değiliz. Sizlere hepsini hazırlamaya çalışıyorum. Bu tarz yapıdaki bir saçın da sonucu nasıl olurmuş? Hadi görelim bakalım. Bir yıl öncesi görüntümüz bu şekildeydi. Güzel bir açıklığımız vardı. Şimdi ise evet. Merhabalar Salih Bey. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, harika bir değişimdeyiz. Ben şimdi yakın çekimlerle takipçilerime bu sanatı göstereceğim. Siz sabit kalabilirsiniz. Şöyle her zamanki yaptığımız gibi neydi? Yakın çekimlerle doğal sanatımızı, detaylarını sizlerle buluşturuyorum arkadaşlar. Yani her zaman şahşalı böyle çok iyi bir saçımı göstereceğiz değil. Şimdi size özellikle bu saçı göstermemdeki amaç ince telli, sarışın dediğimiz saçlarda açıklığı da büyük olan kişilerin görüntüsü nasıl olur? Onu anlatmak sizlere. Böyle önden tepeye kadar olan bölgemizi güzel, ideal bir saçlanma yapmışız. Hiçbir şey kullanmadık, topik falan detay. Zaten biraz ideal seyreklikte çünkü saç teli çok ince arkadaşlar. Hem sarışın hem çok ince olmasından dolayı bu kapatıcılık böyle oluyor. Yani şöyle karşıdan baktığımızdaki doğallığı efsane. Tabii şimdi ikinci seansla daha da sıklaştırmış olacağız. Bir de arkamızı dönebilir miyiz? Onu bir gösterelim. Şimdi donör bölgemizde hala efsane bir durumda. Çok iyi, hiç alım yapılmamış gibi. Biz buna makyajlı mikrofrey sanat diyoruz. Yani donör bölgesi böyle, tepe bölgesini görmüş olalım. Şöyle kulak üstleri hafif uzunla kullandı mı kişi çok belli olmayan, hatta şu anda zaten imkansız anlamanız bir saç ekimi yapıldığını. Bu şekilde. Hani bu tepe bölgesinde de ilk seansta çok kötü böyle künt normal olmayan bir şekilde bırakmıyoruz. Bu ovalliği yakalayacak şekilde üst tarafı da o ovallikte yapıyoruz. Daha düzgün bir görselimiz olmuş oluyor. Sıktan azalan, geriden önden geriye doğru azalan bir modda, sonlara doğru artık iyice tane tane hale gelmiş bir durumdayız ama dışarıda sanki bu kişinin saçı tepeden dökülmüş gibi bir görüntüsü var. Biz şimdi ikinci seansta burayı yine zorlayarak alabileceğimiz maksimum sayı alacağız. Tepenin bu seviyeye gelmesini, buraların ise
daha da artmasını sağlayacağız ve böylelikle de ikinci seansımızı tamamlayacağız. Bu videoyu ikinci seans öncesi olarak çektik. Dedik ki hani 2 seanslık bir vakada sarışın saç, ince telli saç, açıklığı çok geniş olan bir saç, yani şöyle kocaman bir ortada az bir bölümümüz var. Geniş bir saçsız bölge. Onda neler yapabiliyoruz? 2 seansta ne hale getirebiliyoruz? Onları gösteriyoruz. Şu anki görüntümüz bile ne ifademizi çok değiştirdi. Memnun muyuz efendim? Aynen. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Güzel. Kendinizde tabii Salih Bey daha önceden istiyordu. 1 yıl dolmadan yapamaz mıyız hocam? Saç ekiminde hani 1 yıllık süreç dolduktan sonra yapılması en sağlıklısıdır. Çünkü ektiğimiz saçlar tamamlanma süreci 1 yıl. Yani yeniden tekrar bir travmatize edilen bölgeden dolayı etkilenip saç çıkmayan saçımız kalmasın. Bir tane dahi olsa hepsinin çıkmasını istiyoruz. Şimdi kendisiyle daha özel sohbetimize geçiyoruz. İzlemeye devam edelim. Evet, tekrardan hoş geldin Salih Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya seni böyle görünce ben de çok mutlu oldum. Güzel bir değişim Evet, sayenizde. oldu yani. Saç ekimine birazcık şeydi Salih Bey. Uzun süredir araştırıyorum hocam bak şöyle böyle bilmem bir şeyler. Dedim ki Salih dur bir sakin ol. Seninle güzel bir şey yapacağımıza inanıyorum ben. Bir değişiklikleri sağlayacağız dedik. Evet. Şöyle önceki haline baktığında hatırlıyor musun? Artık unuttun mu? Unuttum. Değil mi? Unuttum. Bütün hastaların hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya hocam ben bu halimi unutmuşum ya. Hatırlamıyorum ben böyle miydim? Şimdi Sende de aynısı oldu mu şimdi? oldu, bir de şimdi çevremde de aynı şey oluyor. Mesela 1 yıl önce bir vatandaşla birlikte bir iş yapmışım ben. Ondan sonra alışveriş bitmiş. 1 yıl sonra teşekkür için yola düşmüş. Çay Evet. içelim diyelim, bir çay Aynen. içelim diye. Ya diyor, burada bir arkadaş vardı diyor. Saçsız geldiği tarif ediyor mu? Dedim o benim, inanmadı. Ondan sonra telefonda o ilk halimin fotoğrafını görünce büyük bir değişim dedi ya. O tanıyamadım dedi. Benim tanıdığım kişi buydu falan. Aynı o şekil öyle bir maceram oldu. Evet, bunlar olacak şeyler. Çünkü saç insanlarda hakikaten arkadaşlar görselimizi, ifademizi değiştirecek önemli aksesuarlardan bir tanesi. Yani daha genç ve dinamik gözükmek için saçlarınıza dikkat edin. Saçsız da gezmeyin. Çözüm yollarınız varken de bizi kaçırmayın. Yapmanız gereken tek şey başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğiniz fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramı gönderin. Bizzat benim tarafından hangi bölgelere ekim yapılacağı, kaç bin grafik ekileceği ve fiyat hakkında bilgilendirme yapıyorum size. Başvurularınız için çok teşekkür ederim. Çok yoğun başvuru alıyoruz. Çünkü bu sanatı gören, izleyen herkes yani ya olamaz ya inanmıyorum dedirten seviyede videolar olduğu için. Çünkü ışık altında yakın çekimlerle hani ortada hiçbir şaibe bırakmadan net ne yapmışsak onu gösteriyorum. Hani bu seyirliklikteki olan hani bu açıklıktaki olan kişileri bile sizlere tanıtıyorum ki doğru bir adressiniz arkadaşlar. Sadece fevkalade olan sonuçları yayınlamıyorum. Olabilecek ideallikteki şeyleri de yayınlıyorum ki hepsini biliniz. Benim tarafından bütün bilgilendirmeleri alacaksınız. Çok yoğun başvuru oluyor. Sizlere dönmekte bazen geç kalıyorum. Sadece sizden sabır rica ediyorum. Sonrasında bizzat benim tarafından bilgilendirmenizi de alacaksınız. Evet Salih Bey, sizin karar sürecinizden şöyle bahsedelim. Nasıl karar verdiniz? Neden beni tercih ettiniz? Biz 2 yıl, bu yılı saymıyorum yani Ekim'den önceki şeyi sayıyorum. 2 yıl araştırdık. Saç ekimini. Saç ekimini. 2 arkadaş aynı anda karar verdik. Arkadaşım çok aceleci davrandı. Daraldıktan sonra tabii kötü bir operasyon geçirdi. Bu sefer daha da telaşlandım. Daha iyi bir araştırma yaptım. Evet. İşte YouTube kanalımda sizle tanıştım daha oradayken. İşte baktım birkaç videoya, çok güzel, güven vericiydi.
Karar verdim, dedim bir gideyim bir görüşeyim. Yani iki kişi aynı anda saç ekimi yaptırmak istiyorlar. Araştırmalara başlıyorlar. Evet. O artık bir noktada inandığı bir yere gidiyor. Evet. Peki senin neden oraya gitmemiştin? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi oraya niye gitmemiştim? Onu göreyim ondan sonra mı gideyim O istedim? ilginç bir olay var. O ilginç bir olay. Anlatsam mı? Anlatabilirsin tabii. Ya şimdi orası şöyle, ben hanım ekme. Evet. Ben ektireceğim dedim, hanım dedi ki ektirmeyeceğim. Ondan sonra yaktım kaporayı ben orada. Kaporayı yaktık, biz ektiremedik. Arkadaşım ise gitti. İşte oradan kurtulmamın şeyi bu. He. Hanımın yani aslında birlikte gidiyordunuz, kaporanızı da verdiniz Evet. ama hanımın Ben ısrarı hanımı ikna üzerine edemedim. Edemeyince de kapora yandı benim. İyi ki de yanmış diyorum ve hanıma da teşekkür ediyorum. bak her şerde vardır bir hayır dedikleri, bu olsa gerek. Yani üzülmeyin. Bir aksilik olduysa, bir yere gidememişseniz daha iyi bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Bakın yine Salih Bey'de olduğu gibi aslında çok kızdırdı seni. Niye engel oluyorsun falan diye. Ama çok teşekkür ederim. Ama bir yere kadar, bir arasında pes ettim ben zaten. Hanım onlar kazanır zaten. Öyle kazanıyor yani zaten. yapacak bir şey yok. Bu hayatın bir kuralı yani. Kaçınılmaz. Ama şu anda hanımıma ciddi şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü o arkadaşımın damar bölgesinde burada saç kalmadı. Ekilen saçlar hani şu an bile ekilmedi gibi. O kadar başarısız bir. Evet. Ve ondan sonra ikinciye ektirdi. O da başarısız oldu. Eyvah. Ya bitti yani. Yani tabii istediğimiz bir tablo değil yani. Onu herkesin saçını ekmek gibi bir gaye, derdim, amacım yok. Dokunabildiğim kadar insana dokunabilmek, onlara bir ek bir şey katabilmek tabii ki istiyoruz. Herkesi yapamayız. Buradan saç ekimi yapan çok iyi işler çıkaran arkadaşlarım var. Onlara hepsine buradan da selam olsun, ellerine sağlık. Yani gideceğimiz nokta gerçekten çok iyi tercih edilmeli. Araştırılmalı. Çok iyi araştırmalı, sonuçlara bakılmalı. Siz de girecek misiniz, bu sanatın aşamalarında olacak mısınız dedirtmeli. Yoksa bir saç telini milyonlar verseniz tekrar yeniden yapma şansımız olmuyor arkadaşlar. O yüzden iyi araştırın, güvenilir tecrübesine inanın. Çünkü 1000 kişinin saçında, saç ekiminde bulunmuş bir kişinin tecrübesi 500 kişide bulunana göre yüksektir. Ama 3000, 4000, 5000'e göre daha azdır, 20.000, 30.000'e göre çok daha azdır. O yüzden bu cümlelere ne kadar tecrübesi olduğuna çok dikkat edin. Bugün artık 30.000 küsürler civarında bir saç ekimi yönetmişiz. Doğallığımız zaten izlediğinizde anlıyorsunuz. Daha bir insanoğlu olarak daha ne kadar doğal olabilirdi dedirten seviyedeyiz. Eşiniz o zaman buradan da teşekkür ederim. Senin de çok güzel bir şekilde sanatımızla buluşmana çok teşekkür ederim. Vesile olmuş aslında. Evet. Arkadaşın şimdi seni gördüğünde ne diyor? Tabii şimdi üzülüyor. Çünkü 2 başarısız operasyon. Evet. Ben ama dedim, ona anlattım. Bekle, sabret. Ama dinlemedi işte. 2 başarısız operasyon geçirince şu anda ekleyecek 3. bir operasyon saçı yok. Hani o duruma geldi yani. Anladım. Üzüldüm onun adına. Evet. Keşke o da, yani ben yapmak için değil, keşke yaptırdığı yerde demeyeyim. Hani biraz estetik problemler olması önemli değil. Artık hani saçı da çıkmış olsaydı iyiydi ama evet. Neyse bakalım, böyle talihsizlikler olabiliyor. Sadece bir saç ekim merkezi değil, bunun çeşitli sebepleri de var arkadaşlar. Kendi dokunuzu kabul etme dediğimiz bir durum da var. Kendi kendini iyileştirme dediğimiz durumlar da var. Bunlar da önemli. Bu süreçlerde de hani kontrollere destek ediyorsunuz, yani PRP, mezoterapi falan gibi destekler. Aslında burada hani doku bağdaşma seviyenizde bir problem varsa oraya ekstra destekleri sağlayıp sağlayamayacağımızın belirlenmesi. Söyleyecek çok fazla bir şey gerek yok. Saç ekimi yaptırmak isteyenlere söylemek istediğim birkaç bir şey varsa dinleyebiliriz. Güvendiğiniz yere gidin. İbrahim Bey mesela örnek. Evet. Pırlanta gibi. Teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ederim bize güvenip inanıp masamızı tercih ettiğiniz için. Bu videoyla da birçok kişiye güzel bir örnek sunmuş olacağız. Katıldığın için çok teşekkürler. Herkese
hayal ettiği saçların kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.